Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün dinleyeceğimiz menkıbe, bir evladın kendisini para karşılığında satan babasını affetmesini konu ediyor. Ama bu süreçte neler yaşadı, ne acılar çekti? Gelin birlikte öğrenelim. Hazırsanız Menkıbeler kitabının yeni sayfası sizler için açılıyor. Selim, Anadolu'da kervanların sıkça uğradığı, geniş hanların ve çarşıların olduğu büyük şehirde doğmuş. Babasından miras kalan mallar, mülkler ve dükkanlarla yaşamını sürdüren bir tüccardı. Başlarda kazancı geniş, talihi açıktı. Lakin gönlü doymayan bir kişiydi. Altın ve gümüşe duyduğu iştahı her geçen gün daha çok kabarıyordu. Elindekiler ile yetinmiyor, hep daha fazlasını istiyordu. Eşraf, onun hakkında konuşuyor, aza kanaat etmeyen çoğu asla bulamaz. Bu hırs en sonunda onun sonu olacak diyorlardı. Zamanla hırsa kapıldı ve açgözlülüğün esiri oldu, tefecilerin yolunu tuttu. Borç altına girdi. Ne kadar karlı anlaşmalar varsa sorgusuz sualsiz yapıyordu. İşte bu anlaşmalar Selim'in sonunu getirdi. Battıkça çırpındı, çırpındıkça battı. Hata üstüne hata yaptı. En sonunda tüm malı, mülkü ve birikimi sanki kuş gibi uçup gitti. Elde avuçta ne varsa yok oldu. Tefeciler kapısına dayanıp her gün onu yıldırdılar. Selim çarşıya çıkamaz hale gelmişti. Utancından kimsenin yüzüne bakamıyordu. En sonunda borçların bir kısmını ödemek amacıyla koca konağını sattı. Kızı Nur ile birlikte daha küçük ve mütevazi bir eve yerleşti. Nur, gençliğinin baharında güzel ahlaklı ve çalışkan bir evlattı. Babasının borçlarına ortak olup evin yükünü omuzlanmaya koyuldu. Önce bir fırında işe başladı. Eve geldiğinde ev işlerine yardım etti, babasının yükünü omuzladı. Kısacası babasının derdine derman olmaya çalıştı. Fakat Selim'in bakışı bir babanın şefkatinden ziyade bir tüccarın hesabını andırıyordu. Kızına duyduğu his merhametten çok ölçüp biçmeye benziyordu. Bir gün Selim, çevrede şöhreti acımazlık ve nüfuzuyla anılan zengin tüccar İmran'a yanaştı. Umudu borç almak olsa da İmran onun zayıf halini ve içindeki açgözlülüğü görmüştü. O ziyaret, Selim'in hem hayırlı bir iş diye adlandırdığı hem de ömür boyu yaşayacağı pişmanlığın ilk adımı oldu. Selim, zor günlerin ardından varlıklı ve zalimliğiyle tanınan İmran'ın yanına varmıştı. Sohbetin nereye varacağını sezen İmran, Selim'in düştüğü durumu fırsat bildi. Bunu kendi çıkarı için kullandı. Selim'in kızı Nur'un güzelliğinden söz etti, onunla evlenme arzusunu dile getirdi ve bunun karşılığında Selim'in borçlarını kapatacak kadar büyük bir meblağ vaat etti. Hırsından gözü kararan Selim, bir anlık tereddüt yaşasa da gönlünde kendisini haklı çıkaracak bahaneler buldu. Kendi kendine, kızının evlilik çağına geldiğini, zengin bir adamın eşi olursa yokluk çekmeyeceğini, bu evliliğin hem kendi borçlarını sileceğini hem de kızına rahat bir hayat sağlayacağını düşündü. Böylece nefsine uyarak kararını verdi. Fazla oyalanmadan İmran ile anlaştı, doğruca kadıya giderek Nur'un rızasını almadan nikahı kıydırdılar. O esnada genç kız evin ocağında ekmek pişirmekteydi. Babası sessizce onu seyrediyor, içinde bir huzursuzluk taşıyordu. Selim'in tavırları Nur'un dikkatinden kaçmadı. Ne olup bittiğini bilmeyen Nur, babasının yanına oturup onu teselli etmeye çalıştı. Fakat Selim'in derdi başkaydı. Önce kelimeleri ağzının içinde toparladı, sonra kızına onu iyi bir kısmet ile evlendirdiğini söyledi. Nur, duyduklarına inanamadı. Ömrü boyunca babasına destek olmuş, onun kederine ortaklık etmişti. Açlıkta sabretmiş, yoklukta sessiz kalmıştı. Fakat babası, gözünü bürüyen hırs sebebiyle kendi evladını bir mal gibi satmış, üstelik zulmüyle bilinen bir adama kuma olarak vermişti.
Kızının feryatları göklere yükselirken Selim kulaklarını kapadı. Onun gözyaşlarını görmezden geldi, yalvarışına sırt çevirdi. Borçlarından kurtulmanın sevincine kapılarak Nur'u kolundan tuttuğu gibi İmran'ın konağına götürdü. Yol boyunca genç kızın çığlıkları ve duası yankılandı. Lakin Selim nankördü ve kızına zerre merhamet etmedi. Selim, kızını kolundan tutarak Tüccar İmran'ın konağına getirdiğinde, Nur'un gönlünün derinliklerinden öyle bir ah etti ki, babasına "Pişmanlıkla yan yola düş beni ara, senin bana etmediğin gibi kimse sana merhamet etmesin." İmran'ın konağı, yüksek kapıları, süslü avluları ve nice hizmetkarlarla doluydu. İhtişamlı görünse de Nur'un gözünde bir zindandan farksızdı. Kapılar kapanır kapanmaz hapishanede olduğunu hissetti. Her köşesi gösterişli işlemelerle donatılmış bu ev, onun için hiçbir anlam ifade etmeyen soğuk bir mekandı. İmran, Nur'un karşısında durdu, bir tüccarın yeni aldığı malı incelermiş gibi baktı. Sakalını sıvazlayan bu zalim adamın bakışları Nur'un kalbine hançer gibi işledi. O an Nur, yurdunu, ailesini, hayallerini ve umutlarını birer birer kaybettiğini anladı. Günler geçtikçe İmran'ın gerçek yüzü ortaya çıktı. Nur'u en küçük bir gecikmede azarlıyor, ufak bir hata yapsa büyük hakaretlere maruz kalıyordu. Evde şefkatin adı dahi geçmez olmuştu. Ne var ki bu taş duvarların arasında yaşlı bir kadın da vardı. İmran'ın eşi Selma. Hastalıklarla kıvrınan Selma, genç kızın masumiyetini fark etti. Gözlerinde yitirilmiş bir mazlumiyet, gönlünde ise sabırla yanmakta olan bir ışık gördü. Yağmurlu bir gece, Nur'u odasında yalnız ve düşünceli buldu. Sessizce yanına sokuldu, elini onun omzuna koydu. O anda çölde açılan bir pınara kavuşmuş gibi hissetti. Yaşlı kadının merhameti, genç kızın gönlüne umut serpti. Dünya imtihan yeriydi. Sabreden için her zorluk bir gün feraha dönüşürdü. Nur, bu sözlerin derinliğini düşündü ve o günden sonra sabırla Allah'a yönelmeyi seçti. Nur, acısını gizlemeyi öğrendi. Kalbinde sabrı yeşertti, bu sabır ona katlanma kudreti verdi. Geceler geçtikçe yaşlı Selma'nın sözüne güvenmeye başladı. Endişelerini onunla paylaşır oldu. Selma'nın öğütleri bir öğretmenin dersleri gibi gönlüne işledi. Böylece Nur'un karakteri gelişti, kişiliği olgunlaştı. Erdemli, sabırlı bir genç kadın haline geldi. İçinde kapanmaz bir yara taşıyordu. Ama bu yara zamanla onun gücünün kaynağına dönüşecekti. Bu sırada İmran, doymak bilmeyen hırsıyla servet peşinde koştu. Kazancını daha da artırmak için gayrimeşru işlere girdi, yasak olan ticaret yollarına yöneldi. Onun için helal haram ölçüsü değil, yalnızca mal biriktirmek önemliydi. Çevresindekiler onu defalarca uyardı, fakat o, alaycı bir eda ile kendisini üstün görerek paranın dünyayı elinde tutan bir güç olduğunu söyledi. Ne var ki dünya her hırslının önüne görünmez bir engel koyar. İmran'ın işleri kum üzerine kurulmuş bir bina gibi bir anda çökmeye başladı. Önce mal aldığı tüccarlar onu terk etti, ardından ortakları sırt çevirdi. Bir günde yıllarca topladığı serveti elinden kaybetti. İmran, benzi solmuş, gönlü kararmış halde konağına döndü. Günlerce odasına kapanıp kendi kendini yiyip bitirdi. Servetiyle övünen adam şimdi gözyaşları içinde tükenmişti. Nur ise kendi rızası olmadan içine düşürüldüğü evliliğin giderek yıkılışa dönüşen bir hayat olduğunu görüyordu. Artık evde yiyecek ekmek dahi bulunmaz olmuştu. Hizmetçiler dağılmış, ihtişamlı konağın sessiz odalarında yalnızca yoksulluk yankılanır hale gelmişti. Nur, aç kalmamak için eline geçen ufak tefek eşyaları, eski kumaş parçalarını, yıpranmış ayakkabıları çarşıya götürüp satmaya başladı. Böylece konakta kalan birkaç kişinin karnını doyurmayı umuyordu.
Fakat yokluk ağırlaştıkça yaşlı Selma'nın bedeni de zayıflamış, hastalıkla birlikte yatağa bağımlı hale gelmişti. Soğuk bir gecede Nur'un elini tutan Selma, titrek sesiyle ona son öğüdünü bıraktı. Zulüm ve adaletsizlik sonsuza kadar sürmezdi. Sabırlı ol, içini ferah tut. Ardından gözlerini kapattı, ruhunu Rahman'a teslim etti. Böylece Nur, hayattaki tek dostunu da kaybetti. Konağın çöküşüyle birlikte bir kez daha yalnız kaldı. Kader, genç kızı yeniden imtihana çağırmıştı. Fakat bu defa yeni bir hayatın kapıları aralanıyordu. Selma'nın vefatından ve İmran'ın konağını kaybetmesinden sonra Nur, hayatın ağır yükleriyle tek başına kaldı. Artık ne nazik bir söz vardı yanında, ne de eksiklerini örtecek bir şefkat eli. Kendi ayakları üzerinde duramazsa savrulacağını biliyor, sabırla direnmeye hazırlanıyordu. Her sabah eline geçen eski aletleri küçük bir sepete yerleştirip pazarın kenarına oturmaya devam etti. Tezgahında sergilediği mallar azdı, fakat insanların gözünde daha değerli bir şeyi sergiliyordu: dürüstlüğünü ve güvenilirliğini. Bir kadın işine yardım etmesi için çağırdığında Nur, güler yüzle ve temiz bir kalple hizmet ederdi. Günler geçtikçe pazarda adı yayılmaya başladı. İnsanlar onun yalan söylemediğini, hileye başvurmadığını, işinde sadık ve güvenilir olduğunu konuşuyordu. Böylece yavaş yavaş evlere çağrılır oldu. Kimi zaman kıyafet örmek için, kimi zaman yemek hazırlamak için, kimi zaman da yaşlıların yanında refakat etmek için. Kazandığı para azdı ama Nur onları sabırla biriktiriyordu. Öfke ve hasetle yanıp tutuşan İmran'ın gözlerinden gizliyordu. Bu biriktirdiklerini sanki toprağa atılmış küçük tohumlar gibi görüyordu. Bir gün bu tohumların filizleneceğini, meyvesini vereceğini hissediyordu. Zamanla pazarda insanlar ona selam vermeye, hürmet göstermeye başladılar. Artık kimse onu babasının sattığı bir kız olarak görmüyordu. Aksine dürüstlüğünü, sabrını ve çalışkanlığı ile ayakta duran, iffetli ve temiz kalpli bir kadın olarak tanıyordu. Nur, toplumun içinde yeniden yer bulduğunu hissediyor, ayakta kalışını parayla ya da torpille değil, alın teri ve azmiyle olduğunu biliyordu. Bu yaşananlar, onun için yolun sonu değil, yeni bir başlangıcın işaretiydi. Kader, onun önüne sunduğu yeni yollar, daha güçlü birisi olmasını sağlayacaktı. Bu sırada babası Selim, hala günahının ağırlığıyla batıyordu. Kızını 3 kuruş dünyalık uğruna satan o adam, eline geçen parayla eski şöhretini yeniden kazanacağını sandı. Borçlarını ödedikten sonra kalan parayla yeniden ticarete atıldı. Fakat mal kaybolduğunda dostları da kayboldu. İnsanlar onu batmakta olan bir gemiyi terk eder gibi terk ettiler. Selim, kaderin kendisi için hazırladığı azabı henüz bilmiyordu. Eskiden etrafında toplanıp onu öven arkadaşları, Selim düştükten sonra birer birer sırtlarını döndüler ve gittiler. Elinde yalnızlık dışında hiçbir şeyi kalmamıştı. Günler geçtikçe hastalık vücudunu ele geçirdi, zayıfladı ve gücü azaldı. Şehrin sokaklarında dolaşarak lokma ekmek için elini uzatıp yemek dilenmeye başlamıştı. Varlıklı zamanlarından tanıdığı kim görse yanından geçerken alay ediyor, yüz vermiyordu. Selim aşağılanmış ve bitap düşmüş bir halde pazarın kenarına oturdu. Eskiden çırak ettiği gençlerden dahi dilenmek zorunda kalıyordu. Onlardan biri eline bir parça ekmek atıp gülerek uzaklaştı. Soğuk bir gece geldiğinde eski ve yıpranmış giysilere sarılıp yerde uyurken kendi kendine sürekli tekrar ediyordu: "Keşke Nur'u satmasaydım." Zamanla durum daha da kötüleşti. Hikayesi, Allah'ın adaletinin zuhurunu gösterecek olana dek Selim acıyla sınandı. Güneşli bir sabah Selim pazara girdi. Açlık ve hastalıkla boğuşuyordu. Bir sopaya yaslanmış, solgun yüzüyle insanlardan yardım istiyordu. Fakat çoğu ondan kaçıyor, bazıları acıyor, bazıları ise tiksiniyordu.
Tökezleyerek yürürken pazarda bir ses duydu. "Gelin pazar halkı, bu cömert kadın düşkünlere aş dağıtıyor. İhtiyacı olan herkes gelsin." Selim şaşkınlıkla başını kaldırdı. İnsanların bahsettiği ve kapısını aşınadığı kadın kimdi? Kalabalığı takip etti ve mütevazı bir yere ulaştı. Orada sade giysiler içinde oturan bir kadın vardı. Yüz hatları onur ve dinginlik yansıtıyordu. Pazarda yoksullara yardım eden, sıkıntı çekenleri dinleyen bu kişi Nur'dan başkası değildi. Selim kalabalığın içine girdiğinde kalbi tuhaf bir şekilde atmaya başladı. Gözlerini etrafında toplanmış insanların arasında saygın ve cömert bir şekilde durmakta olan genç kadına dikti. Yüzü tanıyordu ama kim olduğunu çıkaramıyordu. İnsanlar kadından melek olarak bahsediyordu. Tereddütle kadına yaklaştı. Genç kadın bakışlarını bu yaşlı adama dikti ve uzun uzun baktı. Selim bu yüzü hafızasından silmişti. Ama kalbi onu tanıyor gibiydi. Alçak ve yorgun bir sesle, barınacak yeri ve yiyeceği olmayan bir fakir adam olarak kadından kendisine yardım etmesini istedi. Nur, hizmetçilerinden birine yiyecek ve su getirmesini emretti. Sonra şefkat dolu ve gizemli bir sessizlikle düşündü. Allah cömerttir. Rızkını, kızını kendi menfaati için kullanan birine de verir. Selim olduğu yerde dona kaldı. Eskiden satıp karşılığında para aldığı kız ile yardım dilendiği kadın aynı kişiydi. Zaman hafızasından onu silmişti. Ama içindeki günahın izleri hala duruyordu. Nur ise gözyaşlarını tutarak Allah'ın adaleti şaşmaz diyebildi. Selim, derneğin bir köşesinde oturmuş, elinde bir parça kuru ekmekle yemeğini büyük bir iştahla yiyordu. Arada bir şaşkın bir şekilde Nur'a bakıyor, kadının kim olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Nur'un kalbi acı ile titredi. Yıllar önce babası onu sattığı gün kızına merhamet etmemişti. Ama şimdi babası ona kim olduğunu bilmeden şükranla bakıyordu. Nur, elinde sıcak bir çorbayla yaşlı babasının yanına gitti. Selim'e onun misafir olduğunu ve endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Selim doyana kadar yemeğini yedi. Sonra mahcubiyetle kızının elini tuttu, "Allah razı olsun kızım" diyerek dua etti. Selim bu yardımsever kadını Allah'ın gönderdiği bir melek olarak görüyor ama kadını her gördüğünde de içinde açıklayamadığı bir vicdan azabı çekiyordu. Nur babasına uzun süre baktı. İçinde merhamet ve nefret birbirine karışıyordu. Bir anda "Seni kendi borçları uğruna satan kişi bu. Bırak aç kalsın" derken diğer yanda "Merhameti ağır basıyor, kim olduğunu bile hatırlamıyor, dışarıda açlıktan ölür" diyordu. Başını eğdi ve kendi kendine "Ben onun gibi değilim. O beni dünyevi kazançları uğruna sattı ama ben onu merhametimle koruyacağım. Gerçeği kadene bırakacağım." O anda Nur, babasına sahip olduğu her şeyi vermek istedi. Karnını doyurdu, giydirdi ve rahat etmesi için elinden geleni yaptı. Selim ise bu yardımsever kadını sokaklarda geçirdiği sefalet döneminden sonra Allah'ın gönderdiği bir lütuf olarak gördü. Sessiz bir gecede yemeğini yiyip suyunu içtikten sonra Selim derneğin bahçesine çıktı ve bir köşeye oturdu. Gelip geçenlere değil, daha çok kendi iç sesiyle konuşur gibi derin bir nefes aldı. Yorgun ve mahcup bir sesle kendi kendine "Vah benim halime! Malımı mülkümü kaybettim, bu dünyada belimi büken günah dışında hiçbir şeyim kalmadı." Başını kaldırdı, gözleri yaşlarla doluydu. O benimdi. Evet, ay gibi bir kızdı. Onu dünyevi zevkler uğruna sattım ve Allah beni kendi yolundan saptırdı. Ölmeden önce onu görebilseydim belki beni affederdi. Nur her kelimesini duydu. Fakat babasının kalbinde açtığı yara sözlerle iyileşecek gibi değildi. Sakin adımlarla yakınlaştı. İçinden yükselen sesi, öfkesini ve vicdanını dengeleyen bir şekilde fısıldadı. "Belki seni affeder, belki de affetmez. Ama insanlardan af dilemeden önce Allah'tan af diledin mi?" Selim utancından başını öne eğdi. "Her gece Allah'tan af diliyorum ama korkarım ki tövbe kapısı yüzüme kapandı.
dedi. Nur ne yapacağını bilemiyordu. Öfkesi büyüktü ama vicdanı ağır basıyordu. Yine de nazik bir şekilde devam etti. Eğer dünyada babası yüzünden acı çekmiş bir kız varsa belki de o kızı bulmalısın. Ama eğer onu bulamazsan tövbe etmeye devam et. Allah onu senin karşına çıkaracaktır. Genç kadının sözleri yıllardır gizli duran acısını gün yüzüne çıkarmıştı. Kalbinden bir hançer gibi delip geçti. Gözyaşlarını sildi ve kendi kendine düşündü. Bu kadın kim? Sanki içimdeki yaraları biliyor. Nur'un kalbinde çatışma büyüyordu. Hala bir karar verememişti. Pazarın üzerinde soğuk bir rüzgar esiyor, dernekte yalnızca birkaç yoksul kalmıştı. Selim bir köşede oturmuş, boğulacakmış gibi şiddetle öksürüyordu. Nur endişeyle babasına yaklaştı ve yüzüne baktı. Selim, konuşmakta zorlanarak, Allah'tan dileğim, kızımı görmek, ellerini öpüp affını dilemekti. Nur'un içi sızladı. Zamanın geldiğini hissetti. Gözleri yaşlarla doldu, babasının karşısına oturdu. Yorgun gözlerine baktı ve merhamet dolu bir sesle, "Allah'ın merhameti ne kadar sonsuz değil mi? Günahına rağmen dualarını kabul etti." Selim olduğu yerde dona kaldı. Gözlerini onun yüzüne dikti. Zaman durmuş gibiydi. Sopası elinden düştü ve dudakları titreyerek gözyaşları içinde, "Nur, gerçekten sen misin? Hak etmediğim halde yaşlı bunak babana sahip mi çıktın?" Selim ayaklarına kapandı, ellerini öptü ve bir çocuk gibi hıçkırarak ağladı. Nur, geçmişin yaralarıyla boğuşurken babasıyla böyle bir yüzleşme yaşayacağını tahmin etmemişti. Ellerini kaldırdı ve konuşmakta zorlanarak, "İsteseydim seni açlık ve susuzluktan ölmeye terk ederdim. Tıpkı senin beni o zalimin zulmüne terk ettiğin gibi. Ama ben sen değilim. Seni hiçliğin ortasına bırakmam. Ben Allah'ın adaletine inanıyorum." Selim yüksek sesle ağlayarak dizlerinin üstüne çöktü. "Beni affet Nur, pişmanlık beni yiyip bitirdi kızım. Bu dünyada ölmeden cehennemi yaşadım. Yine de günahımın kefaretini ödeyemedim." Nur kalbinde merhametle karşılık verdi. "Seni affediyorum baba, senin için değil, kendim için. Çünkü kin tutmamayı öğrendim. Gerçek adalet, seni bana getiren Allah'ın adaletidir." O anda Selim yere düştü, dudaklarından, "Allah'ım, ölmeden onu son bir kez gördüğüm için şükürler olsun." Gözlerini kapattı ve bu dünyadan ayrıldı. Kollarında sonsuza dek kaybettiğini sandığı kızını tutarak. O gece hikaye pazarın dört bir yanına yayıldı. Nur, affetmekle nefretini yenen, kaderin tüm yaraları ve talihsizliğiyle başa çıkabilen bir örnek olarak anıldı. İlahi adaletin gözden kaçırmadığını ve affetmenin bazen intikamdan daha güçlü olabileceğini gösterdi. Günler geçti, zaman aktı ama Nur'un hikayesi unutulmadı. Pazar ve dernekteki insanlar Nur'un sabrını ve kararlılığını gördükçe derin bir hayranlık duydular. Her evde örnek gösterilen bir kişi haline geldi. İnsanlar Nur'dan sabrın nasıl yükselişe giden bir yol olabileceğini öğrendiler. Affetmenin intikamdan daha güçlü olduğunu öğrendiler. Selim'in hatırası, açgözlülüğü yüzünden hem dünyevi hayatını hem de ahiretini kaybeden bir adam olarak insanlara ders olurken, Nur'un hatırası, onur, sadakat ve merhametin sembolü olarak ölümsüzleşti. Her yeni nesil bu hikayeyi çocuklara anlattı. Vicdanlarını para için satanların her şeyden önce kendilerini kaybedeceklerini ve açgözlülüğün sadece geçici kazanç sağlayacağını, yalnız Allah'ın yolundan gidenlerin er ya da geç mükafata kavuşacaklarını öğrendiler. Böylece Nur, biriktirdiği para veya kazandığı ün için değil, sabırlı kalbi, asil ruhu ve affediciliğiyle insanların hafızasında yer etti.
Bu dünyada ne kadar mal mülk edinirseniz edinin, açgözlülüğün ve hırsın sizi hak yolundan alıkoyacağını unutmayınız. Selim'in hikayesi bize bunun canlı bir örneğidir. Servet için vicdanını, evladını ve haysiyetini satan ve sonunda hem dünyasını hem de ahiretini kaybeden bir adam olarak kaldı. Ama işte Nur, o en zor zamanlarda bile sabrını elden bırakmadı. Kalbini kin ve öfkeyle değil, merhamet ve azimle Allah'a layık kul olma arzusuyla doldurdu. Sabır ve iman, geçici zenginlikten çok daha kalıcı ve değerlidir. Nacizane size bugün Nur'un menkıbesini anlattım. Allah her birimizi böyle güzel, iyi yürekli insanlardan eylesin inşallah. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Ama hikayelerimizin devam edebilmesi için abone olmanız şart. Videolardan haberdar olmak için zil sesini açabilirsiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı ve ibret alınması için paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.